Herkese merhaba. Sıkı durun çünkü bugün Kor şehri yani hepimizin bildiği adıyla City of Ember hakkında bildiğinizi sandığınız her şeyi kelimenin tam anlamıyla alt üst edeceğiz. Ben buradayım çünkü sinemanın o görünmez, gizli katmanlarına deşmeye bayılıyorum. Ve inanın bana bu analizde yüzeydeki o basit yeraltı şehri hikayesinin çok ama çok ötesine geçeceğiz. Hazırsanız arkanıza yaslanın çünkü sinema tarihinin belki de en yanlış anlaşılan filmlerinden birinin gerçek şifrelerini kırmaya başlıyoruz. Şöyle bir soruyla başlayalım. Kor şehrinin o devasa mesajı aslında izleyiciler tarafından tamamen yanlış mı anlaşıldı? Açıkçası cevabım kesinlikle evet. Yıllarca eleştirmenler de dahil olmak üzere pek çok kişi bu filmi izlediğinde sadece karanlık, postapokaliptik bir hayatta kalma mücadelesi gördü. Ama bu incelemede filmin alt metnine öyle bir dalacağız ki daha önce izlediğiniz tüm o sahneler zihninizde yepyeni bir anlamla parlayacak. Bize dayatılan o sığ analizleri unutun, bugün Kor şehrin o meşhur jeneratöründen bile daha parlak bir gerçeği gün yüzüne çıkarıyoruz. Şimdi filmin o inanılmaz gerilimli atmosferine, her şeyin nasıl başladığına kısaca bir dönelim. Biliyorsunuz yeryüzü yaşanmaz hale geldiğinde bilim insanları devasa bir yeraltı şehri inşa ediyor. Plan aslında çok basit. İnsanlık 200 yıl boyunca bu sığınakta kalacak. Peki ya sonra? İşte tam burada o meşhur gizli kutu devreye giriyor. 200 yıl sonra açılacak ve çıkış talimatlarını içeren bu kutu ilk belediye başkanına veriliyor. Ama zincir kırılıyor. Başkanlardan biri aniden ölünce o hayati kutu kayıplara karışıyor. Ve hikayedeki o dehşet verici aciliyet tam da 200 yıllık süre dolduğunda yani tam da şu anda başlıyor. Kutu kayıp, süre dolmuş ve şehrin kalbi olan o devasa jeneratör tekliyor. Kısacası zaman daralıyor. İşte tam bu noktada filmin yıllardır sırtında taşıdığı o büyük yanılgı karşımıza çıkıyor. Neyden mi bahsediyorum? Filmin sözde din karşıtı bir manifesto olmasından. Birçok eleştirmen filmin kurumsallaşmış dinlere saldırdığını ve din ile bilimin çatışmasında tamamen bilimin tarafını tuttuğunu iddia etti. Yani bozulmakta olan dev bir makineye körü körüne tapan insanları gördüğünüzde işte din eleştirisi yapıyorlar demek çok kolay değil mi? Ama inanın bana usta sinemacılar mesajlarını asla bu kadar yüzeysel bir şekilde vermezler. Bakın, şimdi çok şaşıracağınız bir gerçeği paylaşmak istiyorum. Tüm bu din karşıtı film iddialarını tek bir hamleyle çöpe atabiliriz. Neden mi? Filmin yapımcı şirketinin kim olduğuna bir bakın. Walden Media. Evet, yanlış duymadınız. Walden Media. Dindar Hristiyanlar tarafından kurulan ve Narnia Dünlükleri gibi açıkça dini temalı, manevi derinliği olan işlerle tanınan bir stüdyo. Yani arkasında böyle bir ekibin olduğu bir filmi dümdüz bir din düşmanı propaganda olarak okumak gerçekten fazlasıyla sığ ve zorlama bir yorum oluyor. Peki o zaman akla hemen şu soru geliyor. Bu film bir Hristiyanlık propagandası mı? Hayır, kesinlikle o da değil. Aslında filmde bazı yüzeysel bağlantılar var. Mesela Lina'nın üvey annesi kurucular dönecek derken sanki bir Mesih bekliyor gibi. Ya da Dua'nın babasının kurtarıcılar bizi terk ettiği isyanı Çarmık'taki o meşhur feryadı andırıyor değil mi? Karanlık yer altından aydınlığa çıkış falan. Ama burada çok büyük bir ama var. Filmde gerçek bir feda edilme yok, çarmıha gerilme yok, yeniden diriliş yok. Kahramanlarımız kesinlikle Mesih figürleri değiller. Yani o sözde Hristiyanlık alegorileri teorisi de fena halde çöküyor. Bölüm 1. Gerçek alt metin, yozlaşmış inanç ve sahte ilahlar. Evet, eğer film din karşıtı değilse, klasik bir din propagandası da değilse geriye ne kalıyor? İşte filmin asıl dehası burada yatıyor. Odaklanmamız gereken düşman inancın kendisi değil, inancın yozlaşmış hali. Şimdi yavaş yavaş asıl alt metne, o büyüleyici sembollerin içine giriyoruz. Sembolizmin kusursuzluğuna dikkat edin. Ortada iki önemli nesne var. Biri çıkış yolunu gösteren o kayıp kutu, diğeri de kutsal metin kabul edilen kurucular kitabı. Ama bir sorun var. Kitap kilitli. Ona sadece belediye başkanı erişebiliyor. Bu size bir şey hatırlattı mı? Tıpkı insanlığın kurtuluşu için gönderilen ama zamanla ayrıcalıklı bir zümrenin elinde tekerleşen, halktan saklanan ve sonunda tarif edilip işe yaramaz hale gelen kutsal metinler gibi. Kutunun da kitabın da kayıp veya ulaşılamaz olması, vahiden yani asıl kaynaktan kopuşun muazzam bir metaforu aslında. Ve gerçek şu ki ilahi kaynaktan, o asıl vahiyden kopan bir toplum boş durmaz. Kendi sahte ilahlarını yaratır. Jeneratöre ettikleri o yemin sahnesini hatırlıyor musunuz? Gerçekten tüyler ürpertici. Törenlerde hep bir ağızdan şöyle bağırıyorlar. Şehrimize ebedi sadakat için ant içeriz. Tam merkezimizde ihtişamlı bir kalp gibi atan muazzam jeneratörümüzün sınırsız kapasitesi sayesinde büyüyoruz. Bizim ışığımız karanlık bir dünyadaki tek ışıktır.
Vay canına. Sadece metal yığınından ibaret bir makineyi nasıl ilahlaştırdıklarını, nasıl yapay bir din yarattıklarını görüyor musunuz? Ama olayın en can alıcı, en ironik kısmı ne biliyor musunuz? Bu taptıkları devasa jeneratör artık sık sık arıza yapıyor, parçalanıyor, resmen can çekişiyor. Şehir harabeye dönüyor, karanlık her tarafı yavaş yavaş yutuyor. Ama halk ne yapıyor dersiniz? Gözlerinin önünde ölmekte olan bu makineye dualar etmeye, övgüler düzmeye devam ediyorlar. Kör inancın, dogmanın yaklaşan bir felaketi, bir kıyameti nasıl maskelediğine dair bundan daha çarpıcı bir sinematik tablo olamaz. Şimdi sıkı durun çünkü bu incelemenin en can alıcı noktasına geldik. Kahramanımız Lina'nın mesleğini hatırlıyorsunuz değil mi? İngilizce adıyla messenger. Biz bunu hep haberci ya da kurye olarak çevirdik ama İngilizce'de bu kelimenin çok çok daha derin ikinci bir anlamı var. Peygamber. İnanılmaz değil mi? Lina o kutuyu devredemeden ölen başkanın soyundan geliyor ve gizli kutuyu yani o kutsal mesajı kendi evinde buluyor. Alt metin okumasında Lina vahyi yani insanlığı kurtuluşa götürecek o ilahi mesajı insanlara ulaştıran peygamberin ta kendisidir. Peki, Lina ve Dawn ikilisini yan yana koyduğumuzda ne görüyoruz? Karşımızda sadece şehri kurtarmaya çalışan iki hevesli genç yok. Aslında devasa bir felsefi eşleşme var. Lina, göklerden yani kuruculardan gelen o vahyi, çıkış talimatlarını elinde tutan peygamberi temsil ediyor. Arkadaşı Dawn ise tamamen aklı, mantığı ve bilimi. O, şehrin altını üstüne getiren, jeneratörün teknik sorunlarını çözmeye çalışan rasyonel bir zihin. İşin bütün sırrı da zaten bu ikisinin temsil ettiği kavramların bir araya gelmesinde saklı. Yönetmenin bize sunduğu o muazzam kaçış formülüne bir bakalım. Her şey tıkır tıkır işliyor. Birinci adım, bilim tek başına başarısız olur. Dawn ve babası jeneratörü onarmak için çırpınır ama nafile, makinenin miadı dolmuştur. İkinci adım, vahiy ulaşır. Süresi dolan kutu açılır ve Lina o mesajı çözer. Ama tek başına o talimatlar da yetmez. Ve işte üçüncü, o en hayati adım. Vahyin rehberliğinde bilim. Lina'nın kutudan çıkardığı o kadim bilgiler, Dawn'un bilimsel mantığıyla birleşir. İşte bu birleşim şehirden çıkış yolunu açar. Anlıyor musunuz? Film inan mı bilim mi diye bir kavga çıkartmıyor. Aksine bilimin ve ona rehberlik eden inancın muhteşem ortaklığını savunuyor. İkinci bölüm, yozlaşmış otoritenin karanlık yüzü. Alt metni bu kadar zekice işlenmiş bir hikayede baş düşmanımızın da sadece sıradan bir kötü adam olmasını bekleyemezdik. Otoritenin o yozlaşmış ikiyüzlü ve sahte yüzünü temsil eden belediye başkanına odaklanıyoruz. Çünkü bir toplum çürüyorsa en tepedekiler genellikle bu çürümenin hem asıl sebebi hem de bundan en çok beslenenleridir. Başkanın o mide bulandırıcı ikiyüzlülüğüne bakar mısınız? Resmen bir diktatörün el kitabı gibi. Şehirde yiyecek tükenmiş, insanlar açlıktan kırılıyor. Peki bizim saygıdeğer başkanımız ne yapıyor? Kendi devasa gizli kilerinde o nadir yiyecekleri stoklayıp tıka basa yiyor. Halka hitap ederken yüzünde o sahte, plastikten gülümseme. Sürekli şehri yüceltip halkın ne kadar sevdiğinden falan bahsediyor. Ama Lina ve Dawn o gizli kileri, o büyük yolsuzluğu bulduklarında ne oluyor? Başkan hemen kendi suçunu örtbas etmek için onları vatana ihanet ile suçluyor. Ne kadar tanıdık değil mi? Yozlaşmış otorite gerçeği haykıranlara her zaman hain ilan eder. Artık yavaş yavaş bu derin analizimizi toparlayalım. Kor şehri, o sığ eleştirmenlerin iddia ettiği gibi inançsızlığı yücelten bir film asla değildir. Aksine mesajı çok güçlü ve erdemlidir. Film, dini çıkarları için kullananları, inancı bir kontrol mekanizmasına çeviren yozlaşmış liderleri ve sahte putları kelimenin tam anlamıyla yerle bir eder. Ama bunu yaparken gerçek inancı silip atmaz. Tam tersine din ve bilimin, aklın ve vahyin o kusursuz uyumunu kutlar. İnsanlık karanlıktan aydınlığa çıkacaksa bu ancak iki gücün el ele vermesiyle mümkündür. Peki ya siz? Filmi ilk izlediğinizde bu inanılmaz alt metinleri, Lina'nın aslında bir peygamberi, kutunun o kayıp kutsal metni temsil ettiğini fark etmiş miydiniz? Yoksa siz de herkes gibi o devasa jeneratörün gürültüsüne kapılıp gidenlerden miydiniz? Yorumlarınızı gerçekten çok merak ediyorum. O yüzden hemen aşağıya inin ve düşüncelerinizi paylaşın. Eğer bu analiz sinemaya bakış açınızı biraz olsun değiştirdiyse o beğen butonuna basın ve sinema dünyasının bu tarz gizli kalmış şifrelerini çözmeye devam etmemiz için kanala abone olmayı sakın unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, ışığınız bol olsun. Bir sonraki incelemede görüşmek üzere.